İkinci modülümüzde arkadaşlar engelliliğe dair farklı yaklaşımlar olan engellilik modellerini inceleyeceğiz. Sporun bu modellerle nasıl bir ilişkisi olduğunu, engelli bireylerin hayat kalitesini artırmada sporun rolünün neler olabileceğini birlikte keşfedeceğiz. Modülde engelliliğe yönelik farklı yaklaşımları inceleyerek sporun bu modeller doğrultusunda nasıl şekillendirilebileceğini ele alacağız. Öğreneceklerimiz engellilik modellerinin tanımı ve temel yaklaşımları, tıbbi, sosyal, biyopsikososyal ve insan hakları modellerinin özellikleri, sporun engellilik modellerine göre nasıl ele alınması gerektiği ve farklı modellerin kapsayıcı spor uygulamalarındaki önemi. Engellilik modelleri nedir? Şimdi buna bakalım. Engellilik, bireyin fiziksel veya zihinsel durumundan kaynaklanan bir kısıtlama gibi görünse de aslında bu durumun birey üzerindeki etkisini belirleyen birçok farklı bakış açısı vardır. Engelliliği ele alma biçimi, bireyin toplumla nasıl etkileşime girdiğini, ne tür destekler sağlanması gerektiğini ve engelli bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle farklı engellilik modelleri geliştirilmiştir ve her biri engelliliği farklı bir bakış açısıyla ele almaktadır. Neden farklı modeller var? Çünkü her model engelliliğin nasıl oluştuğunu, nasıl anlaşılması ve nasıl çözüm üretilmesi gerektiğini farklı noktalara vurgu yaparak açıklamaktadır. Bu modellerin önemi bir sporcunun engel durumunu değerlendirirken sadece tıbbi boyutuyla mı ilgileneceğiz? Yoksa sosyal çevresini ve psikolojik faktörlerini de dikkate alacak mıyız? Bu ve benzeri soruların yanıtını benimsediğimiz modele göre değişiyor. Şimdi engellilik modellerine bakalım. Bu modellerin ilki tıbbi model. Bu model bize şunu söylüyor. Engelliliği bireyin bedensel veya zihinsel bir eksikliği olarak görür. Engelliliğin çözümü tedavi, rehabilitasyon veya medikal destekle normalleşmek olarak kabul edilir. Bu modele getirilen eleştirilerse şunlar. Engelli bireyi pasif ve alıcı konuma koyar, toplumsal engelleri göz ardı eder. Örneğe bakacak olursak, bir görme engelli birey için tıbbi model, yalnızca göz ameliyatı veya yardımcı cihazları çözüm olarak görür. Ancak erişilebilir şehir planlamasını dikkate almaz. Spora yansıması nasıldır? Ona bakalım. Tıbbi model sporun engelli bireylerin rehabilitasyon sürecinde kullanılması gerektiğini savunur. Engelli bireylerin spor yapması daha çok fiziksel fonksiyonlarını geliştirmek ve bağımsızlıklarını artırmak amacıyla önerilir. Fizik tedavi ve sporun iç içe olduğu programlar yaygındır. Örneğin omurilik yaralanması geçiren bir bireyin kas gücünü geri kazanması için yüzme terapisi kullanılır. Engelli bireylerin sportif performansına odaklanmak yerine spor daha çok fiziksel iyileşme amacıyla uygulanır. Bu modelin spor alanlarındaki avantajı engelli bireylerin fiziksel anlamda güçlenmesi ve adaptasyon sürecine destek olmasıdır. Ancak tıbbi modelde sosyal katılım veya hak temelli yaklaşımlar arka planda kalabilir. Zaten tıbbi modelin eleştirildiği en önemli noktası da bu. Sosyal modele bakacak olursak, engellilik bireyin eksikliği değil, toplumun yarattığı fiziksel ve sosyal dengelerin bir sonucudur diyor sosyal model. Çözüm, erişebilirlik sağlamak, toplumsal farkındalık arttırmak ve ayrımcılığı azaltmaktır. Sosyal model, engelliliğin bireyin kendisine değil, çevresel ve toplumsal koşullarda olduğunu savunur. Erişilebilirlik eksikliği, toplumsal önyargılar ve uygun düzenlemelerin yapılmaması asıl engeldir. Örneğin kaldırımlarda rampa olmaması, tekerlekli sandalye kullanan biri için engel oluşturur. İşitme engelli bireyin altyazılı eğitim materyallerine erişememesi, onun başarısını doğrudan etkilemektedir. Spora yansımasına baktığımızda
Sosyal model sporun herkes için erişilebilir olmasını savunur ve engelli bireylerin engelsiz bireylerle birlikte spor yapabilmesi için düzenlemeler önerir. Örneğin erişilebilir tesisler yani rampalar, asansörler, geniş kapılar ya da karışık yetenekli takımlar, engelli ve engelsiz bireylerin birlikte oynadığı takımlar. Sporda görünürlük, medya desteği ve farkındalık kampanyalarıyla arttırılmalı. Paralimpik oyunları, engelli bireylerin rekabetçi spor dünyasındaki yerini güçlendirir. Bu model fiziksel erişilebilirlikten öte engelli bireylerin her alanda eşit fırsatlara sahip olması için toplumsal değişimi vurgular. Üçüncüsü biyopsikososyal model. Bu modele göre engellilik bireyin fiziksel durumu, psikolojik durumu ve sosyal çevresi arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Çözüm hem medikal destek hem de toplumsal adaptasyon ve farkındalık çalışmaları içermelidir. Biyopsikososyal model engelliliğin fiziksel durumla birlikte psikolojik ve sosyal faktörlerin birleşimiyle oluştuğunu savunur. Kısacası bir bireyin engeli hem bedeninden hem de çevresiyle kurduğu ilişkiden bağımsız düşünülemez. Örneğin tekerlekli sandalye kullanan bir birey için tıbbi destek yani fizik tedavi, tekerlekli sandalye teknolojisi, psikolojik destek yani özgüven, motivasyon ve sosyal destek, erişilebilir bina tasarımı, toplumsal farkındalık. Tekerlekli sandalye kullanan bir birey için bu üçünün de sağlanması gerekir diyor bu model. Spora yansımasına baktığımızda engelli sporcuların bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hem fiziksel hem de psikolojik destek sağlanır. Spor yalnızca rehabilitasyon veya sosyal entegrasyon amacıyla değil, bireyin genel yaşam kalitesini arttırmak için uygulanır. Mental destek ve motivasyon programları engelli bireylerin spor yoluyla özgüven kazanmalarına yardımcı olur. Örneğin bir spor kulübü engelli bireylere yönelik hem antrenman hem de psikolojik destek programları sunabilir. Bu modelin avantajı bireyin tüm ihtiyaçlarını tek çerçevede değerlendirerek engellilikle ilgili daha bütüncül bir yaklaşım önermesidir. Dördüncü engellilik modelimiz ise insan hakları modeli. Bu model engelliliğin bir hak meselesi olduğunu söylüyor. Çözüm, evrensel tasarım, yasal düzenlemeler ve ayrımcılığı önleyici politikalar geliştirmektir. İnsan hakları modeli engelliliği bir hak meselesi olarak görür. Engelli bireylerin sağlık hizmeti, eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım gibi alanlarda eşit haklara sahip olması gerektiğini savunur. Örneğin, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, engellilerin eğitim, sağlık ve istihdamda eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Sporda yansıması, engelli bireyler için özel spor programları oluşturulmalıdır. Spor kulüpleri ve federasyonlar engelli sporculara eşit haklar sağlamalıdır. Paralimpik oyunları, insan hakları modelinin en somut örneklerinden biridir. Devletler, engelli bireylerin spora katılımını destekleyici yasalar ve teşvikler getirmelidir. İnsan hakları modeli, engelliliği bir yardıma muhtaç olma durumu yerine, bireylerin onurlu ve eşit bir şekilde sosyal hayatta yer almasını gerektiren bir hak perspektifi olarak tanımlamaktadır. Özetleyecek olursak bu bölümde tıbbi model, sosyal model, biyopsikososyal model ve insan hakları modellerinden bahsettik. Bu modellerin her biri engelli bireylerin spora katılımını farklı bir mercekten yorumlamaktadır. Hangisini veya hangilerini benimsersek o doğrultuda spor programları geliştirebiliriz. Örneğin rehabilitasyon odaklı bir proje yapacaksak tıbbi model, bireysel özgüven ve sosyal destek odaklı çalışmalar yapacaksak biyopsikososyal model öne çıkabilir. Eğer sporun herkes için temel bir hak olduğunu savunuyorsak, insan hakları modeli çerçevesinde daha geniş kapsamlı politikalar ve stratejiler üretmemiz mümkün olacaktır.
Bu modülümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Sıradaki modülde sporun engelli bireyler üzerindeki faydalarını konuşacağız. Diğer dersimizde görüşmek üzere.